Herkese selamlar, ben Avart Luxury Toys'tan Enes. Bugün sizlerle beraber Seabob'un kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Seabob'u yeni aldıysanız ve daha önce Seabob deneyiminiz yoksa nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bu video size çok yardımcı olacaktır. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk etapta Seabob'umuzun kutusunu açıyoruz. Seabob'umuzun üstündeki koruma bezini kaldırıyorum. Seabob'umuzu kutunun dışına alalım ve tekrardan videomuza devam edelim. Kutumuzun içerisinden çıkan standart şarj aletimiz. Bu standart şarj aleti Seabob'umuzu yaklaşık 0'dan 100'e 7 saatte doldurabiliyor. Bir diğeri de kitapçığımız. Bu kitapçığın içerisinde Seabob'unuzla ilgili neler yapılması gerektiği ile ilgili İngilizce bilgilere ulaşabilirsiniz. Fakat en önemlisi bu belgenin içindeki cihazımızın sertifikası. Bu sertifika çok önemli. Cihazın kimden aldığınızdan tutun da seri numarasına kadar ve pin koduna kadar hepsine bu sertifikada ulaşabilirsiniz. O yüzden bu sertifikayı kesinlikle kaybetmeyip teknenizin evraklarıyla beraber bulundurursanız çok daha iyi olur. Seabob'unuzu ilk kullanımdan önce tam olarak şarj etmeniz önemlidir. Şarj işlemi için şarj kapağımızı döndürerek açıyorum. Ve şarj aletimizdeki kanal tırnağa bakacak şekilde oturtuyorum ve elimle hafif bastırıyorum. Ekranın açılmasını bekliyorum. Ekran açıldığında mevcut şarj seviyesini takip edebileceksiniz. İlk şarj süresi yaklaşık 3-4 saat arasında olacaktır. İlk başta bir QR kod ekranı görünecektir. Bu QR kod ekranı 5 saniye içerisinde gidecektir. Ayrıca şarj işlemini her zaman kuru ve güvenli bir ortamda yapmaya özen gösterin. Bu basit önlemler Seabob'unuzun sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır. Şarja taktığımız zaman ortadaki ibare şarjımızı %100'e gelene kadar dolduracağım anlamına geliyor. Solda havanın sıcaklığını ölçüyor. Sağ tarafta %68 şarjımızın olduğunu gösteriyor ve 19-20 derece dediği de bataryamızın sıcaklığını gösteriyor. Şarj aletimizi yukarıya doğru çekerek çıkartıyorum ve cihazımızın kapanmasını bekliyorum. Cihazımızın şarj kapağını muhakkak tekrardan tatlı sert bir şekilde sıkıp kapatmamız gerekiyor. Eğer ki kapağımızı çok gevşek veya da hiç takmadan suya atarsak pimlere su temas ettiği zaman büyük bir soruna yol açabiliriz. O yüzden her zaman şarj kapağını tatlı sert bir şekilde sıkıp kapattığımızdan emin olalım. Cihazı başlatmak için bir kere maviye basıyorum. Seabob yazısını gördüğümde sağ elimin altındaki gaz mandalına 3 kere bas çek yapıyorum. Cihazımız açılıyor. İlk başta pervaneden dönme sesi duyacaksınız. Bu ses çok normaldir. Her 2 saatte bir motor kendini kontrol eder. Pervanede zorlayan bir cisim var mı diye. Eğer ki pervanede zorlanırsa ekranda imperlock arızası verir ve o zaman da pervaneyi kontrol etmeniz gerekir. Eğer ki cihazınız kameralıysa ilk başta açtığınızda bir QR kod ekranı göreceksiniz. Bu QR kod 5 saniye içerisinde kaybolacaktır. Solda hava sıcaklığını tekrardan görebilirsiniz. Artı ibare olarak kaç metreye daldığınızda ekranda görebileceksiniz. Yine şarj durumumuz ve batarya sıcaklığını da görebiliyorsunuz. Ortadaki ibare şu anda vitese takılı olmadığını bize anlatıyor. Bir kere yeşile basarsam eğer birinci vitese alıyor ve motoru %15'te kullanacağım anlamına geliyor. Gaza bastıkça gitmeye başlıyor. Yeşile bas çek yaptıkça hızımızı arttırıyor. Kırmızıyla da düşürüyor. Dikkat etmemiz gereken önemli bir kısım var. O da bataryamızın sıcaklık durumu. Eğer ki batarya sıcaklık durumumuzu 45 derece ve üzerinde görürsek bataryaların çok ısındığı anlamına gelir ve kullanmayıp cihazı şarj etmeyip cihazın gölge serin bir ortam alıp dinlendirmemiz gerekir. Sıcaklığı tekrardan 30-35 dereceye düşene kadar. Kullanımı çok basittir. Aslında sadece yeşil, kırmızı ve gaz tuşlarıyla çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer ki kamerayı aktif etmek isterseniz cihazınız kameralıysa vitesteyken bir kere griye basarsanız eğer ön kamera devreye girecektir. Tekrardan griye basarsanız selfie kamerası devreye girecektir. Video kayıtlarını bitirmek için de bir kere maviye bastığınız zaman videoları içerisindeki hafıza kartına kaydetmiş olacaksınız. Videoları tekrardan telefonunuza indirmek isterseniz eğer ekranda ilk başta açtığımızda görünen QR kodunu telefonunuza okutmanız gerekiyor. Fakat onun öncesinde Seabob'un aplikasyonunu indirmeniz gerekiyor. App Store veya Google Play'den kolaylıkla bulabilirsiniz Seabob yazdığınızda. Burada da görseline de ulaşabilirsiniz. İndirdiğiniz zaman QR kodu telefonunuza okuttuğunuzda Wi-Fi üzerinden sizinle bir ağ paylaşacak ve Wi-Fi üzerinden bağlanıp uygulamayı açtığında içindeki tüm videolara ulaşabileceksiniz. Sadece video kaydı alıyor, fotoğraf veya ses kaydı almıyor. Cihazı kapatmak istediğinizde sırayla gri, mavi, gaz butonlarına bastığınızda otomatik olarak kapanacaktır. Hiçbir şey yapmasanız da 5 dakika içerisinde kendini cihaz otomatik olarak da kapatacaktır. Cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi güvenlikli olması. F5 SR modeli yaklaşık 22 km hız ve 70-80 dakikaya kadar kullanılabiliyor. Ama siz isterseniz bu ayarları içerisindeki menü ayarlarından değiştirebiliyorsunuz. Onun için de sertifikamızda bulunan
hemen alt kısımdaki Owner Pin kısmındaki 4 haneli rakam bize gerekiyor. Bu cihazımız için pin kodumuz 9865. Tüm CBOP'larda farklıdır. O yüzden sertifikayı kontrol etmeniz gerekir. Cihazımızı tekrardan mavi ve 3 kere gaz yaparak açıyorum. Cihazımız açıldığında menü ayarlarına giriş yapabilmemiz için sırayla gri, mavi, kırmızı butonlarına basıyorum ve bir pin kodu ekranı bizi karşılıyor. Buraya kırmızı ile düşürüp gri ile yana geçerek numarayı giriyorum. 98, yeşille arttırabilirsiniz. 9865'i ekranda gördüğümüz zaman Enter için bir kere gaz koluna bas çek yapıyorum ve menü ayarlarına girmiş oldum. Normalde CBOB'unuz 40 metreye kadar dalabiliyor. Burada bize en başta sorduğu diving depth, kaç metreye dalmak istiyorsun? Cihazınız size fabrikadan geldiğinde 2,5 metreye kilitli olarak gelir. Siz bunu isterseniz 40 metreye kadar açıp yarım metreye kadar düşürebilirsiniz. Fakat bu ayar için şöyle bir durum geçerli. Siz ister 40 metreye kadar ayarlayın, ister yarım metreye kadar düşürün. Cihaz otomatik olarak kapanıp açılır veyahut da siz manuel olarak kapatıp açarsanız tekrar cihaz açıldığı zaman 2,5 metreye kilitli olarak açılacaktır. 40 metreye ayarlıysam 40 metreye kadar dalmayayım diye güvenlik için konulmuş bir ayardır. Mesela örnek veriyorum. 6 metrede bırakmak istedim ve Enter'a bir kere gaz yaptığımda şu anda 6 metreye kadar dalış yapabileceğiz. Aşağı indiğimizde Maximum Start Level dediği de şu. F5SR cihazımız 7 vitesli, F5S 6 vitesli ve F5 cihazı da 4 vitesli. F5SR'ın vitesini isterseniz 1. vitese kadar düşürebiliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Kullanacak kişi ne kadar yeşil tuşa basarsa bassın 1. vitesin üstüne çıkamayacak ve güvenle kullanabilecek kullanan kişi. Ben tekrar 7'de bırakayım. Kırmızıyla aşağı iniyorum. Maximum Start Level dediği de şu. Cihazı siz 7. viteste kullanırken 10 saniye boyunca eğer gaza basmazsanız cihaz kendini 3. vitese düşürecek ve 3. vitesten kalkmaya başlayacak. Timer kısmı bizi karşılıyor. Timer kısmına 10 dakika dediğimiz zaman 10. dakikaya geldiğimizde artık 2. vitesin üstüne çıkmayacak ve kullanan kişi bu artık yavaş gitmeye başladı diye geri dönmüş olacak. Tekrar aşağı iniyorum. User Pin kısmı var. User Pin kısmında da telefon gibi bir şifre belirlediğimiz zaman her açıp kapattığımızda bu şifreyi bize soracak. Cihazın şifresini girmeden kimse bu cihazı kullanıp erişemeyecek. Bu da güzel bir güvenlik ayarı. Kırmızı ile aşağı iniyorum. Ekran parlaklığımız en parlakta kalabilir. Gün ve saat kısmı bugünün gün ve saat kısmına göredir. Sistem bilgisi teknik servis için önemli olan seri numaralarını içinde barındırır. Tekrardan en aşağı gelip exit yaptığımızda ben mesela az önce 6 metreye ayarlamıştım. Şu anda 6 metrede kilitli olduğunu ekranda görebiliyoruz. Bu cihazda kullanıcı güvenliği her zaman öncelikli olmalı. Suya girmeden önce mutlaka can yeleği giymenizi öneriyorum. Ayrıca cihazı ilk kullanmadan önce sığ bir alanda pratik yaparak kontrol sisteminize alışmanız faydalı olacaktır. CBOP eğlenceli olduğu kadar güçlü bir cihazdır. Bu yüzden çevrenizdeki insanların ve su canlılarına karşı dikkatli olun. CBOP kullanıcılarının karşılaşabileceği bazı yaygın sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Eğer cihaz şarj olmuyorsa şarj bağlantılarını kontrol edin. Gerekirse başka bir priz deneyin. Cihaz çalışmıyorsa pil seviyesini ve güç düğmesini kontrol edin. Sorunun devam etmesi halinde yetkili servise başvurmanız önemlidir. Evet, CBOP'umuzun ilk kurulumunu birlikte tamamladık. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa yorum kısmından benimle paylaşabilir ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.